Evet arkadaşlar, şimdi Tuna Restoran'dayız. Tuna Restoran'da çalışan Ramazan arkadaşımız. Yıllardır burada. Bize kendisini anlatacak, macerasını anlatacak. Tuna Restoran'ın macerasını anlatacak. Değil mi abi? Vallahi anlatırım. Yani Kendi maceramı anlatsam baya bir uzun süre. Onun için şöyle diyorum. Yani maceram İstanbul Eminönü, evet. Hamdi Restoran, namı değer Hamdi Restoran. Hamdi Restoran. Hamdi dayının da kulakları çınlasın. Çok değerli, çok emeği var üzerimde. Orada başladık. 2006, şimdi 2026. Bu süre içerisinde Suudi, Katar, Libya, Morocco derken yolumuz Tayland, Phuket, Patong'a düştü. Bayağı dolaşmışsınız yani. Evet. Mr. Tuna'ya düştü. Mr. Tuna'ya düştü ama geç de olsa iyi ki düştü diyorum. Evet. Şimdi 2023'te geldiğimde bizim 3 şubemiz vardı. Evet. Sabah Direkt Rota. Ondan sonra 2024 ikinci şube. 2025 üçüncü şube. Şimdi 2026'ya dördüncü şubeyle girdik. 2026'da aynı zamanda bir de Bali'de açıyoruz. Bunların hepsi Patong'da. Bunların hepsi Patong'da. Bir de Mr. Tuna Turkish Baklava, Mr. Tuna Butik Otel. Bunlar yani hikayemiz kısa ama ekip olarak kısa bir sürede güzel bir başarı elde ettiğimize inanıyoruz. Kaç yıl oldu? 3 yıl olmuş toplamında. Yani Tuna'nın ilk macerası 3 yıl önce mi başladı? 3 yıl önce. 2023 Ağustos. Evet. Şimdi 2026 Ocak'tayız. Yani baktığın zaman aşağı yukarı 3 yıl ama 4 tane restoran, maşallah bir tane otel, bir baklava imalatı ve büyük projemiz de Bali'de, Mr. Tuna Bali'de açılacak inşallah Mayıs'ta. Yani hikayemiz dediğim gibi böyle ekip ruhuyla herkesin yani işini benimseyerek geldiği nokta bu. Ve bütün Türk misafirlerin tabii ki desteğiyle, gelenin bir daha gelmesiyle. Ya artık Mr. Tuna 2026, 2027'de artık nerede açacağız bilmiyorum. İnşallah karşılaşırız yine böyle bir röportaj yaparız. Sizi de burada ağırlamaktan çok mutlu olduk. Mehmet abi. Evet. Ben de buraya Patong'a ikinci gelişim ama Tayland'da dördüncü gelişim. Şimdi ben de buraya Singapur'dan geldim. Yani İstanbul, Singapur, Bali, Bali'den Phuket. Şimdi bu Tuna restoranımız daha önce çok büyük macerası siz biliyorsunuz. Açılma süreçleri siz biliyorsunuz. Macerasını yaşadık. Arkadaşlar hep şunu merak ediyor. Çalıştığın gibi yani. Valla çalışma yüzüne baktığın zaman zaten Türklere ilk etapta bir ay vizesiz giriş yapabiliyorsun. Ama o bir aydan sonra aslında her şey başlıyor. Şu anda bizde 15-16 tane Türk usta, şef, müdür, garson çalışıyor. Tuna Bey şu anda hepsinin non-bi, işçi vizesini çıkarmış. Tabii bunun da belirli bir maliyeti var. Vallahi yani şöyle bir şey söyleyeyim, söylediğim rakam kesinlikle tahmini. Yani bir kişinin maliyeti aşağı yukarı bir yıllık vize $2000'ın üstü. Ama tam rakamı bilmiyorum. Bir yıllık çalışma izni. Bir yıllık çalışma. Bir yıllık çalışma izni. Peki burada hayat nasıl? Kolay mı? Zor mu? Yaşanır mı? Vallahi hayata gelince zaten senenin 12 ayı yazı yaşıyorsun. Hiç kış yok. Sadece Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında yağmurlu geçiyor. Diğer aylar şu anda benim gördüğün gibi. Bilmiyorum ya ben artık hani soğuk bir ülkede yaşayamam diyorum yani öyle diyeyim. Çünkü çok iyi yerlerde de yaşadım. Ama burası güzel. Buradaki insanların sıcakkanlılığı, burada hırsızlığın hiç olmaması. Buyurun ama böyle de bir şey var. Böyle dedikodunun olmaması güzel bir şey. Şimdi aslında özelliği o. Bence. Bakın yani Ali'ye ben biraz kendi hikayemi katacağım ama ben Bali'den geldim. Bali'de bu çekim yaptığımız kamerayı ben Al-Azhar'da unuttum. Taksici ben almaya geldi. Markete gitmiştim. Markette unuttum ben. Taksici bindim gittim. 4-5 saat sonra aklıma geldi. Eyvah dedim kamera yok. Hemen taksiciyi geri aradım. Dedim ki ya benim arabası arabada mı? Arabam yok dedi. Benim arabada yok. Gelebilir misin? Gelebilirim ama 15 kilometre öteden gelebilirim. Tamam.
Neyse geldi. Beni aldı tekrar Alaçatı'ma getirdi. Oradaki marketteki kameranın orada kaldığını görünüyor ben hemen almışsam. 15-16 yaşında bir kız. Ve bahşiş verdim, ücret verdim, alma. Abi vallahi ben de şuna çok tanık oldum 3 yıl içerisinde. Hani hırsızlığın hiç olmaması bu ülkede bir de insanlara küçük bir böyle küçük bir şey yapayım diyorsun. Hani karşılığında var ya o kadar yani düşünsene bir şey yapmak istiyorsun, bir ikram bir şey ya da güzel bir şey yapmak istiyorsun. O ikram ettiğin şeye karşı sen mahcup oluyorsun. Gösterdiği saygı. Aynen öyle, aynen Bu öyle. benim çok dikkatimi çekti. Onun için artık ben diyorum yani inan gerçekten Phuket dışında ya da Tayland dışında Yaşayamaz. Bak ben dün arkadaşıma götürüyorum. Eğer dedim, özgürlükten Allah ibadete göre değil de ahlaka göre cennete alsaydı dedik önce işte bu Asya tarafındaki insanları görev dedim yani. insanlar çok dürüst. Evet. Ya valla turistikte mesela bu kadar turist ağırlıyor örneğin. Evet. Kaç milyon Yani dolar var? her şey, ben 3 yıldır buradayım, havalanında taksi 800'e geliyor, 800'e gidiyor. Ya. Yani bir değişmez mi? Ya da biri farklı bir rakam söylemez mi? Evet. Rakam söylüyor ya işte 800, 700'e götürür müsün? Götürür. 600'e götürür müsün? Götürür. Yani buradaki insanlar, turistler niye bence burayı çok tercih ediyor? İnsanların sıcakkanlılığında, biraz da samimiyetinde. Zaten samimiyet kadar da güzel bir şey yok. Bir de vefalılar yani. Mesela buradaki insanlar turiste şöyle bakıyor. Ya bu insan geldi, burada para harcayacak. Burada para harcayacak. Herkes faydalanacak. Saygı var. Turiste çok saygı var. Bakın ben bazen özellikle turist olduğumu belli ediyorum. Böyle bir çarpmamı takıyorum ki benim turist. Yani burayı yerini sanmasınlar da turist olduğumu bilsinler diye. Niye? Turist olduğumu bildiğim zaman daha çok saygı duyuyorum. Yani bir şey sorduğum zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu Asya halkında böyle bir özelliği var. Şimdi sen hangi ülkeleri dolaşmıştın? Vallahi abi işte Suudi Arabistan, Cidde, Mekke, Riyad, ondan sonra Katar, Doha, Libya, Tripoli, Yani hep Orta Doğu'da. Orta Doğu'da bir de Fas'ta, Tanca'da da çalıştım. Demek ki bu ülkelerde hep çalıştım. Ama bana desen ki bu ülkeleri kıyasladığında çalışma olarak bir de buna Türkiye'yi katarsak desen ki en çok keyif aldığım böyle beğendiğin yer neresi desem ben Tayland. Tayland. Tayland birinci sıra. Tabii. Yani Ama aslında- başka bir insana desen ki ya Tayland hemen başka bakar. Ya işte orası böyle bir yer. Yok, orası yok, böyle. yok. Gerçekten güzel bir ülke. Şimdi o konuda haklısın. Yani Tayland yanlış bir şey. Bilmiyorum. Yani hep gece kulüpleri, işte gece hayatı falan öyle bir şey yok. Pattaya'da var. Pattaya'da var ama sadece belli bölgelerde var. Yani burada da bir ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla herkes buraya tatile gelebilir. Değil mi abi? Yani ben görüyorum işte ailesine gelen çok. Abi ailesine gelen o kadar çok burada. Yani ben Hamdi'de 11 seneye yakın bir süre çalıştım. Bunun burada 3 senede o kadar Türk misafirler burada tanıştım. Halen görüşüyorum. Kendimizi Türkiye'de hissettik. Teşekkürler böyle hani gelip burada Türk bayrağını, Türk restoranını, Türk yemeklerini görmek kadar güzel bir şey yok herhalde. Arada baklavamız da var. Baklavamız Türk var. baklava. Abi bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani Mr. Tuna pizza, pasta, steak, kebap, meze, salata, baklava, ne istersen var, lahmacun, pide, her şey var. Bütün Türk misafirlerimizi bekliyoruz Mr. Tuna'ya, Patong'a, Phuket'e. En son da böyle diyoruz. Phuket'in number one'ı da Tuna. Mr. Tuna. Üstüne Sizi gel. diğer yerlerde de yemek yiyen misafirlerin söylediğini söylüyorum. Hani bizdeki servis, etin lezzeti ve kalite tesadüf değildir. Evet. Kısa süre, 3 sene, 4-5 tane şube, şimdi Bali projesi, yani bunlar gerçekten hepsi özellikle sizin patronun hani kaliteye verdiği şeyler önemli. Oradan geliyor. Patron da değil mi? Patron Türk, patronumuz Türk, Tuna Bey Türk. Yani böyle bir girişimci arkadaşımızla ben tanıdım. Vallahi biz bir tane bu sene çekilişler oldu işte telefon hediye dağıttı, 3 tane telefon, motor hediye etti. Yani çekilişler hangi personele çıkarsa. Ben orada videoda böyle bir şey dedim. Allah böyle patron herkese nasip etsin. Evet. Gönlü güzel, cömert
ama işte de disiplini seviyor. Bu da işin olmazsa olmazı. Yani bir işte disiplin yoksa ne kadar şey olursa olsun. Onun için ona da teşekkür ediyorum. Vallahi inşallah daha uzun süre çalışırız beraber. Sizinle de karşılaşmak çok güzeldi Mehmet abi. İnşallah başka zaman da karşılaşırız. Bali'de karşılaşma dileğiyle diyorum. Yani Bali'ye yine gideceğiz zaten. Ama ben sana bir şey daha soracağım. Şimdi biz böyle burada her şey çok güzel diye anlatıyoruz da bazı arkadaşlar ben gideyim orada çalışayım, hemen bir yer tutayım. Hayat lay lon değil ama. Hiçbir şey kolay değildir abi. Vallahi ilk geldiğim 17. günümde bunu da samimiyetle anlatayım ki otelin girişinde oturdum ağladım. Allah. Evet ağladım. Hani abi sebep nasıl? Şimdi İzmir'den geliyorsun diyelim, soğuk hava, yağmur böyle daha böyle sıcağı bir beni bırakıyor. Bir alışma süresi var her yerde böyle. Daha sıcak ülkeler de gördüm. Ama sonuçta insan alışınca hani baktık ya çok güzel yani. Alışma süresi var her yerde. Kolay değil. Buraya gelince zorluklara da hazır olmak lazım. Abi hazırlıklar. Kimse kırmızı haliyle karşılamıyor. Yok. Abi emek olmadan yemek olmaz. Şunu da şöyle söyleyeyim, hani dediğim gibi 17. günümde oturdum böyle otelin girişinde ağladığım şey şuydu. Ya ben ne yaptım ya, nereye geldim? Yani başka bir coğrafyadan başka bir coğrafyaya geliyorsun. 10.000 kilometre. Dil bilmiyorsun. Dil şöyle, bunların dilini bilmiyordum ama alışma süresi de var, sabretme süresi de var. Her şeye böyle birden ve ilk ay mesela vizemiz doldu, işte bir Malezya'ya gidelim, giriş çıkış olsun, işte bir Myanmar'a gidelim, giriş çıkış olsun. Ondan sonrasında mesela gidiş gelişler de rahat değil. Minibüsten gidiyorsun orada falan, uğraşması var yani, öyle kolay değil. Ama bunları hepsini mesela bugün rahatsak, hepsini sağlayın, sonuçta bütün patronumuz buna bekliyor. Onun için şu anda rahatız, işte vize, giriş, çıkış, şu, bu, o yok. Şurada immigration'e gidiyorsun, imza atıyorsun 3 ayda bir. Ben burada çalışıyorum. Bu şirkette kolay. Ama bu kolay zamanı insan her zaman kolay şeyi kendisi yaratır. Tabii yani oradan çıkıp da ben gideyim Tayland'a çalışayım diye. Onun cezası da yüksek. Cezası yok. Yani mesela şimdi bir aylığına gelirsin, çıkman lazım. Gelip çıkış yapman lazım. Süren doldu. Gitmediğin her gün için 500 baht para yazılıyor. Diyelim ki 15 gün geçirdin, buralarda takıldın. 7500 baht. 7500 baht. Bir ay geçirdin, 15.000 baht verip çıkman lazım. Veremezsin ne oluyor? Vallahi orayı şimdi bilmediğin bir şeyi Biz biz cezasını onu bir şekilde halletmen lazım ki çıkasın. Diyelim ki veremedin, herhalde ben şöyle düşünüyorum, veremedin, çıkışını verdin ama sen bir daha giriş yapamadın. Yani kendine böyle bir de Ya bir de ben burada bir şey sorayım. Ben 4. gelişim Tayland'da da hiç kavga dövüş görmedim. Sen gördün mü? Ama bir 200 sefer görmüş ama Yani- nasıl abi biliyor musun? Alkolün alkollü, mesela motorla bir yere gidiyor, para vermesi lazım, artık kafa o kadar dedik ki vermiyor. Hani böyle ufak tefek kavgalar oldu. Ama inan bu kadar içme, bu kadar bu kadar şey başka bir ülkede olsa dünyanın kavgası çıkar. Yani değil mi? Ben Biz de mesela görmedim. Türkiye'de trafikte sürekli kavgaya rastlıyorduk. En ufak bir Bazen şeyden kornaya basanı görüyor. yok, kornaya basan diyor. Yani ben oraya da kıyaslıyorum. Yani ülkemizde kıyaslıyorum da. Kavgayım çok az. Baba bizim Tartışma çok ülkeyle az. biz her şeyde birinciyiz. Allah Biz her şeyde birinciyiz. Her şeyde birinci. Yani kavgada da birinciyiz, her şeyde. Evet, evet. Allah razı olsun. Yani biz gelen turist bir daha gelmesin diye her şeyi yaparız. Zaten gelmiyor abi. İşte söyleyeceğim, yani gelmesin diye her şeyi yaparız. Ama buradaki gelen, hani ülke ismi vermeyeyim de, hani bazı ülkelerin şeyi farklıdır, kültürü, turist olarak gittikleri ülkede şeyleri var illa ki. Ama bunlar hani hiç beklemediğin ülkenin de insanı gelsin ya, gelsin şimdi. Sabırlılar, öyle de sabırdan kaçsın. Biz sabırsızız. Bir sabırsız. Her an patlama Biz yapıyoruz. hemen patlamaya hazırız, hemen her şey istediğim gibi olsun. Mehmet abi iş zamanı. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz Bir çay daha ikram edeyim abi. Teşekkür ederim. Evet, buraya gelirseniz çay için arkadaşlar. Çayı da çok güzel. Evet. Ben çayı özlemiştim. 15 gündür çay içmiyorum. Çaycı bir insanım. Abim ya şimdi bir çay daha ısmarlayacağım. Tamam. Ve bütün Türkiye'deki misafirlerimizi Mr. Tuna Turkish Greek, Mr. Tuna Turkish Italian, Mr. Tuna Turkish Cuisine Sansabaye
et, döner, kebap, steak, baklava, çay, kahve içmeye, yemeye bekliyoruz. Kalın sağlıcakla. Ama bir de indirim yaparsın yani, değil mi? Buradan gelenlere. İndirim Mehmet abi, senden gelene Heh. şöyle yaparım. Bir şeyler ben yaparım. %10 yapar. Ben bir şeyler yaparım. Yapar abim yapar. Eyvallah. Teşekkür Çok ederim. teşekkürler. Sağ olasın.